Hepinize merhaba arkadaşlar. Battlefield 5 oyunuyla ilgili olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben size bu videoda birkaç bilgiden bahsedeceğim. Şimdi oyunda neler oldu, neler bitti. 10 GB'lık bir patch geldi ancak bize bir silah gelmedi, yeni bir map gelmedi. Map'ın tarihi 27'siydi. Bu patch neden önce geldi? Firestorm'da neler oldu? Firestorm'a niye giremiyorum gibi soruların cevabını iletmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, bizler Firestorm'a bazı ayarların düzgün çalışmadığından dolayı giremiyorduk. Bunlardan bir tanesi silahların kamuflajıydı. Silah kamuflajlarının yanı sıra map içerisinde yeni ayarlanmış olan bir arena var. Ben bu arenayı Facebook grup sayfamızda aslında paylaştım. Bazı arkadaşlar göreceklerdir. Bu arenada bir problem vardı. Girişleri vesairelerinde sıkıntılar yaşanıyordu ve üstünden aşağı indiğinizde paraşüt kapanıp ölüyordunuz. Bu gibi problemlerin giderilmesi aynı zamanda glitch'in de giderilmesinden dolayı, glitch'ten kastımı bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. E, Firestorm'a giriş ekranında beklemekte olduğumuz, bekleme ekranında diyeyim daha da doğrusu, iki tane raf vardı. Bu iki rafın birisini kırıp onun üzerinden zıplayıp haritaya direktmen iniş yapıyordunuz. İniş yapıp eşyaları vesaire alıyordunuz. Adamlar geldiğinde aç kalıyorlardı, öyle söyleyeyim. Bunu gidermek için bir çözüm bulamayınca rafı söktüler arkadaşlar. Orada artık bir raf yok. İstediğiniz kadar zıplayın. Haritanın dışına çıkamıyorsunuz. Bunun yanı sıra arkadaşlar Firestorm'da neler oldu? Yeni silahlar eklendi. Yeni silahlar derken oyunda var olan LS-26 gibi, ismini yanlış hatırlamıyorsam, Command Carbine gibi. Command Carbine de aynı zamanda sniper olarak eklendi. Sniper mermisi atmakta. Ve son olarak bir silah daha vardı yanılmıyorsam, VGO. VGO silahları da eklendikten sonra silah sayısı biraz daha artmış olsa da tatmin edici mi diye soracak olursanız hayır. Ancak şöyle bir güzellik de yapıldı. Bir görsel güzellikten bahsedelim biraz da. Silahınıza yapmış olduğunuz kamuflaj birebir aynı şekilde Firestorm'da da devam ediyor arkadaşlar. Sizden düşen silah da silahın ilk kullanıcısının kamuflajını kullanmaya devam etmekte oluyor. Şimdi bunun dışında biz bir de normal oyunumuza dönelim arkadaşlar. Normal oyunda neler oldu, neler değişti bunlardan bahsedeyim. Ee, ilk olarak bu mayının dip dibe kurulup iki mayına ister istemez basılıp direktmen ölümle sonuçlanan olaylar artık olmayacak arkadaşlar. Bir mayın oluyor. O bir mayın en fazla 70 kadar vuruyor, kendi tecrübelerime dayanarak söyleyeyim. Bu 70 kadar yediğiniz demeçte de kolay kolay ölmezsiniz zaten diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunun dışında mayından kurtulmanın da bir yolu eklendi. Mayına bastıktan sonraki patlama süresi bir saniyenin altında, nasıl diyeyim, yani yarım saniye kadar da olabilir, biraz daha uzatıldı. Bu süre zarfında siz kendinizi yana doğru atıp yere eğer yatarsanız mayın size hiçbir damage atmıyor. Bildiğiniz gibi mayın yukarıya doğru yükselip patladığından dolayı siz altta kalmış oluyorsunuz. Canınız hiçbir şekilde gitmiyor. Yani haritanın tamamına mayınlar döşeyip ve sağda solda pusup sadece ammoya gidip mayın alayım, mayın kurayım, o şekilde kill alayım diyen arkadaşlar artık yeni bir sistem bulacaksınız kendinize. Mayından kill devri neredeyse kapandı diyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar oyunumuza birkaç tane de silahın eklendiğini söyleyebilirim. Fakat ona geçmeden önce şurada bir not almıştım. Bir bakayım. Oyunla ilgili olarak şunu da yazmışım. Medik silahları her ne kadar patch notlarında belli olmasa da çok daha fazla vurmaya başladı. Özellikle ağır makinedeki KE7 silahı, Medik'teki Stance silahı, Medik'teki MP40 silahı, uzak mesafe atışlarında kafaya vurdukları deme şartlı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü ben Gewehr 1.5'le oynarım genellikle oyunumu. Bu silahı kullandığım zaman da ileride bir medikle çatışmaya girdiğinde hareket bile etme ihtiyacı duymam. Çünkü medik silahı bana vurduğunda 15, 16, 20 gibi demeçler vuruyordu. Bazı TDM maplarında da değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin bir tanesi de Narvik'te, örnek olarak söylüyorum, Fijel'de, bunun dışında aklıma gelen Devastation'dı galiba. Bu maplarda haritanın küçültülmesiydi. Oyuncu sayısı birdenbire düşer ve yeni oyuncu girmezse bu haritalarda düşmanı ararken zaten oyun süresi dolduğu için bitiyordu arkadaşlar. Bu gibi maplarda alan küçültüldü ama Fiyer gibi bir mapta, Fijer gibi mapta, artık nasıl okuyorsanız, oyunun tadı kaçtı diyebilirim. Çünkü sadece C bayrağı yapılmış. C bayrağındaki evlerin bazıları kırpılıp tekrardan yapılmış. Yani küçücük bir ortamda bir nevi, bazı oyunlarda vardır hani, herkes sektir, doğarsın, ölürsün, öldürürsün vesaire. Aynı onun gibi bir ortam olmuş. Yanınızda adam spamlı olabiliyor. Siz adamın yanında spamlı olabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Battlefield 5'e şimdi biz silahlar gelecek dedik. BF1'in silahları gelecek dedik. Yeni silahlar eklenecek dedik. Thompson'ın Amerikan versiyonunda muhtemelen eklenecek dedik. DLC bekledik. DLC yalan oldu, ayrı bir mevzu da neyse. Metro mapı gelecek. Evet, Ekim'de gelecek. Biz Ekim'e kadar niye bekleyelim onu da hala bilmiyorum. Bazı hatalar var ama sanırım tek başımıza yazmış olduğumuz tweetler vesaire pek de çare olmuyor. Ve pek de açıklayıcı dönüşler olmuyor. Keşke hep beraber bir
tweet yağmuruna tutsak bunları bir şeyler yapsak da bize ya premium satın ya da DLC yapın kardeşim biz bu oyunu hakkıyla oynamak istiyoruz şu hataları düzeltin diyebilsek. Neyse ben direktmen silah alanlarına geçeyim arkadaşlar. Buradan mıydı bakayım ben. Yeni silahlarımız geliyor. Yeni silahlarımız neler olacak onlara bir bakalım. Dogtag'ler, Weapon. Bu alanı size de söyleyeyim arkadaşlar eğer bilmeyenler varsa yeni gelecek olan silahlar oyuna eklendikleri anda Dogtag sayfasına düşmekteler arkadaşlar. C96 Pistol Karbin isimli bir silah gelecek. Bu silahın nereye geleceğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Pistol Karbin dediği için bunlar öncesinde gelmiş olan silahla kıyaslıyorum ve muhtemelen sniper olacağını düşünmekteyim. Bunun devamında aynı şekilde yine Sharpshooter bir silah geliyor. Bu silahın da rifle silah olma ihtimali aslında yüksek ama yine aynı şekilde medyaya verebilecek bir silah olduğunu da düşünmekteyim. Çünkü biraz daha kısa kalmış gibi görünmekte. Hemen diğer silahlara da bakalım arkadaşlar. Şimdiye kadar iki silahımız vardı. Şimdi Breda M1935 diye bir silah var. Bu da ona çok benzeyen bir silah aslında. Bilemiyorum acaba hangisi nereye gelecek? Keşke onlarla ilgili de notlar olsa diyorum ama maalesef onlar yok. Bu Breda da hemen hemen aynı tipte bir silah olduğundan dolayı aynı klasa gelme ihtimali çok yüksek bir silah arkadaşlar. Benim düşüncem yine söylüyorum bunlar medik silahı olabilirler. Bunların dışında bakalım. S2-200. Bu ağır makineli diye düşünmekteyim. Görüntüsünden de anlaşacağınız üzere ağır makineye yine bir bipodlu yere yatmalı. Pustuğunuz yerden adam almalı. Güzel bir silah geliyor. Bakalım ne olacak. Yani bu bipodlu silahlardan ben gerçekten sıkıldım ama sanırım DICE yani oyunun yetkilileri, oyunun yapımcıları sıkılmadılar. Devam edelim. Velgun Sharpshooter. Bu silah da direktmen zaten SMG olacak belli. Ama benim düşüncem gayet seri bir SMG olacağı yönünde. Çünkü tamamıyla kısa gövde, aynı şekilde omuz aparatı yapılmış. Yüksek bir rate of fire ile beraber eğer 30 mermilik bir silahsa şarjörü biraz uzun yapılmış 30 ya da üzeri ise harika bir silah olacağını düşünmekteyim yani görüntüsü itibariyle. Çünkü biraz daha çok yeni model silahları andıran bir görüntüsü var. Umarım yanılmıyorumdur. S200'ü geçtik. Karbin 1938M. Bu da direktmen sniper silahı olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar. Görüntüsü vesaire ZH-29'u andırmakta. Umarım yine tek tek atan iki mermide nereden vurursan vur öldürür mantığında bir silah değildir ki çatışmanın biraz daha zevki olur. Ve söylemiş olduğum üzere buradaki görünen silahlar arkadaşlar direktmen gelecek olan silahlar olmayabilirler. Yani biz size map getirdik. İşte Japonları getiriyoruz. Bu silahları da şimdiden veriyoruz. 4-5 silah birden envanterinizde olacak vesaire diyeceklerini zannetmiyorum. Keşke öyle olsa ama gerçekten zannetmiyorum çünkü Battlefield 5 çıktı çıkalı bize premium satmamayı vaat edip DLC çıkartmayan bir mantıkla çıktı ve kimse de sesini çıkartmadı. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Yani her gün bunun tweetini vesaire atıyorum. Ne zaman engelleneceğim onu da bilmiyorum ama yani bekliyoruz bakalım. Umarım sizler de benim gibi bir tweet vesaire atma yoluna gidersiniz. Ben birkaç tane de yabancı arkadaşıma da aynı şekilde tweet attırıyorum. Ama Türklere maalesef attıramadık henüz. Bekliyoruz bakalım. Onlar ne zaman tepkilerini koyacaklar. Zaten oyun içerisinde en fazla 300-400 tane Türküzdür diye düşünmekteyim. Bu 300-400 Türk'le de ben ne zaman karşılaşsam ya küfür yiyorum, ya hakaret yiyorum ya da beni hiç tanımıyor oldukları için bu tabii ki. Tanıyan insanlar zaten merhabalaşıyoruz vesaire yapıyoruz. Beraber oyuna falan giriyoruz ama bilmiyorum yani 300-400 Türk olup da hala birbirimize destek olamadıktan sonra pek bir şey de gerçekten de Battlefield'a DICE'a yaptırabileceğimize inanmıyorum arkadaşlar. Anlatacaklarım sizlere bu kadar arkadaşlar. Biraz hızlı bir çıkış oldu ama şimdi bakalım 27'sinde bir patch gelecek. Bu 27'sindeki patch sizi bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmediğim için ben tarih olarak vereyim yine. Malumunuz Türk Telekom internetinde upload biraz problem oluyor. Ya umut ediyorum ki iyi bir page olur, güzel bir harita olur, tatmin edici bir harita olur ve gerçekten tatmin edici silahlar da aynı şekilde bizi bekletmeden yani her hafta böyle gıdım gıdım damla damla vermeden adam akıllı bize 4-5 silah birden envanterimize koyup rahatlıkla silahları deneye deneye tadını çıkara çıkara oynamamızı sağlarlar arkadaşlar. Anlatacaklarım bugünlük sizlere bu kadar. Eğer bana sormak istediğiniz bir soru varsa, Battlefield 5 ile ilgili olaraktan yardıma ihtiyacınız varsa, oyun içerisinde arkadaşınız, squad'ınız vesaire yoksa hem Facebook grubumuzdan hem de bana ulaşarak
arkadaşlar edinebilir, sorularınızı sorabilir ve de video taleplerinde bulunabilirsiniz. Elimden geldiğince istediğiniz tarzda videolar çekmeye çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.